İnternetten para kazanmanın, finansal işlemler yapmanın birbirinden farklı çeşitleri var. Yani gerek içerik üreterek, gerek yatırımlar yaparak, alsat yaparak çok güzel paralar kazanılabiliyor. Bunu zaten her fırsatta söylüyorum. Bu videomuzda da internetten para kazanma üzerine güzel sistemlerden birisi olan Binomo'yu beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Binomo ile yapacağınız fiyat tahminlerinden aşağı veya yukarı yönlü hareketleri tahmin ederek nasıl para kazanabileceğinizi, yatırımlarınızı nasıl katlayarak arttırabileceğinizi elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel detayları var. Tüm bunlardan videonun tamamında uzun uzun bahsediyor olacağım. Öyleyse hızlı bir şekilde videomuza geçelim ama öncesinde eğer hala kanalımıza abone değilseniz ve bildirimleri açmadıysanız kesinlikle bunları yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim ve intromuzu izleyip hızlıca videomuza başlayalım. Şimdi tarayıcıma binomo.com yazdım ve web siteme ulaştım. Ancak sizler uygulama üzerinden de bu sistemi kullanabilirsiniz. Yani iOS veya Android cihazlarınızdan da uygulama marketlerine Binomo yazarak uygulamasını indirip aynı masa üstünde olduğu gibi hatta biraz daha basit bir arayüzle işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hem bilgisayardan hem telefondan kullanımı gerçekten çok güzel. Arayüzü gerçekten çok anlaşılır. O yüzden 7'den 70'e yani daha doğrusu 18'den 70'e diyelim reşit olan herkesin kullanabileceği güzel anlaşılır bir platform olduğunu düşünüyorum. Şimdi aşağıya indiğimiz zaman arkadaşlar toplam 133 ülkede mevcut olduğunu buraya yazmışlar. Yanda da 813 binden fazla yatırımcı işlem yapıyormuş günlük. Gerçekten güzel sayılar. Aşağı iniyorum. Burada güzel bir animasyonlu işlemlerin nasıl yapıldığını da anlatmışlar. Şimdi grafik burada. Buradan sonrasında grafiğin aşağı mı yukarı mı ilerleyeceğini tahmin ediyoruz ve yukarı veya aşağı yönlü bir işlem açıyoruz arkadaşlar. Bunu tabii ki bahis oynar gibi yapmıyoruz. Ben kendi stratejimi, kendi nasıl işlem açtığımı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten. Sizlere de tavsiye edeceğim şeyler olacak. Onun dışında aşağı iniyorum. Minimum 80 lira yatırabiliyorsunuz. Yani 80 lira az bir meblağ. Zaten 10 dolar olarak düşünebiliriz. Ama Binomo'nun burada daha güzel yaptığı bir şey var ki İlk kayıt olduğunuz zaman demo hesabı sayesinde para yatırmadan yani cebinizden herhangi bir para yatırmadan da işlemler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Orada tabii ki ne kazancınız oluyor ne kaybınız oluyor ama en güzel kazanç burada kendinize bir şeyler katmış oluyorsunuz. Sistemi öğrenmiş oluyorsunuz ve bütün bunları hiç para harcamadan yapmak bence çok güzel. O yüzden açıklama ve sabitlenen yoruma Binomo linki bırakacağım arkadaşlar. Oradan kayıt olup demo hesabı üzerinden Binomo'nun size verdiği parayla işlemler yapabilirsiniz. O parayı tabii ki çekemiyorsunuz ama dilediğiniz miktarlarda işlemler yapıp kendinizi sistemde geliştirebilirsiniz. Ne kazanç ne kayıp hiçbir şey olmadan sadece kendinizi geliştiriyorsunuz. Bence bu çok güzel bir olanak sağlamış oluyor her kullanıcı için. Onun dışında 8 liradan başlayan işlem miktarı var. Bu da 8 lira hani uygun bir maliyet bence en azından giriş seviyesi için 8 lira oldukça makul diye düşünüyorum. Onun dışında sürekli bir şekilde işlemler yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir kısıtlama yok. 7/24 işlemler yapabiliyorsunuz. Hafta sonları kapalı olma gibi bir durum yok. Her gün her saat işlemler yapılabiliyor. Burada tekrardan demo hesabına değinmişler. Demo hesabı gerçekten benim çok hoşuma giden bir özellik. Onun dışında 7/24 çalışan bir canlı desteği olması çok güzel. Ücretsiz eğitim materyallerine de hemen sol menüden ulaşabiliyorsunuz. O materyaller sayesinde de sistemi nasıl kullanabileceğiniz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada da mobil uygulamaların linkleri verilmiş. Onun dışında değinebileceğim çok da bir şey yok. Şimdi dilerseniz gelin nasıl kayıt olunur? Öncelikle ona bir değineyim. Bu sağ üstteki butona tıkladıktan sonra veya açıklama ve sabitlenen yorumdaki linke tıkladıktan sonra üye olma ekranına ulaşacaksınız. Zaten burada e-posta adresinizi, şifrenizi istiyor. Hızlı bir kayıt aşaması var. Öyle çok uğraştırıcı prosedürler yok. Mailinizi onayladıktan sonra hesabınıza girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelin ben kendi hesabımı direkt diğer sekmeden açmıştım. Buradan sizlere göstereyim. Şimdi arayüzümüz bu şekilde arkadaşlar. Ortada grafiğimiz var. Grafik bizim için çok önemli. Her türlü işlemimizi yaparken grafiği inceleyeceğiz. Ama öncesinde sol taraftan başlamak istiyorum. Burada menümüz var arkadaşlar. Menü şu anlık bir ihtiyacımız yok. Burada hangi işlem çiftinde işlem yapacağımızı seçiyoruz. Örneğin burada Euro USD paritesi var veya altta farklı pariteler var. Ben şu anlık bunu değiştirmeyeceğim.
Onun dışında burada yatırım yaptığınız zaman yatırımınız ve tahmini beklenen kazancınız ve kalan süreyi buradan görebiliyorsunuz. Sol tarafta arkadaşlar geçmiş işlemlerinizi görebilirsiniz. Ben işlemlerimi şöyle göstereyim. Gerçekten arda arda şurada 5 tane güzel kazanç sağladım. Sonrasında bir tane işlemim kayıpla kapandı ama olsun, yani 5 tane kazandıktan sonra gerekirse 2-3 tane kaybedeyim, hiç önemli değil. Onun öncesindeki işlemlerimi de görebilirsiniz. Binomo'nun sağladığı bir diğer güzel özellikle turnuvalar sayesinde böyle farklı etkinliklere katılabiliyorsunuz. Ben turnuvalara da katılmanızı tavsiye edebilirim yani, eğer sistemi severseniz ve sürekli bir şekilde kullanmaya devam ederseniz. Takvim, hediyeler ve eğitim materyalleri şeklinde çeşitli içerikler var arkadaşlar. Onun dışında burada zaman periyodunu seçebiliyorsunuz. Aşağıda grafik tipini seçebiliyorsunuz. Ben analiz için mum grafiğin en güzel grafik tipi olduğunu düşündüğüm için mum grafik kullanıyorum. Aşağıda arkadaşlar burada çok önemli bir şey olan göstergeler var. Benim burada en çok kullandığım Bollinger Bandları, RSI'yi çok kullanıyorum ve hareketli ortalamayı çok kullanıyorum. Yani sadece indikatörlere göre, göstergelere göre hareket etmenizi tavsiye etmemekle beraber işlemlerinizde göstergelerin yönlendirmelerine de böyle bir göz atmanızı tavsiye ediyorum diyebilirim arkadaşlar. Onun dışında aşağıda da burada çizim araçları bulunuyor. Normal teknik analizde kullanılan tüm araçları, çizgi çekmek, trend çizgisi çekmek, işte Fibonacci benzeri, yani her şeyi kullanabiliyorsunuz. Bunları da tabii ki daha güvenilir, daha ayağını yere basan işlemler yapmak için bu araçları da kullanmanızı tavsiye edeceğim. Şimdi onun dışında işlemlerimizi nasıl yapacağız arkadaşlar? Sağ üstte gerçek hesabımız var, bir de demo hesabımız var. Burada ben gerçek hesabım üzerinden işlemlerimi yapacağım. Ama sizler kayıt olduğunuz zaman para yatırmadan önce de demo hesabını seçerek burada yaklaşık 8.000 lira limitle dilediğiniz gibi işlemlere girebiliyorsunuz. Kendinizi test etmeniz açısından çok güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Peki para yatırmak için ne yapacağız? Hemen sağındaki para ekle butonuna tıklıyoruz. Burada ödeme yöntemi soruyor bize. Muhtemelen birçoğunuz Papara kullanıyorsunuzdur. Papara ile yatırım yapmak bence oldukça kolay burada. O yüzden ben Papara'yı tercih ediyorum. Sizler burada Mastercard'la veya Visa ile, yani kendi banka veya kredi kartınızla da yatırımlar yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Aynı şekilde para çekerken de buradaki Papara gibi veya karta çekim işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Geri gelelim, ticarete tıklayalım tekrardan. Şimdi ticaret ekranımıza geldik. Burada da arkadaşlar şimdi sağ tarafta ne kadarlık işlem yapmak istediğimizi seçiyoruz. Böyle minimum 8 lira. Sonrasında 40 lira, 80 lira, 200 lira diye böyle gidiyor arkadaşlar. Dilediğiniz meblağ ile girebiliyorsunuz. Ama benim her zaman olduğu gibi tavsiyem, bu tarz finansal işlemler yüksek risk barındırıyor. Yani her türlü işlem risk barındırsa da böyle hızlı yapılan işlemlerde daha fazla risk olabiliyor. O yüzden benim tavsiyem, en azından ilk girişte demo hesabını bir kullanın. Sonrasında gerçek hesapla işlem yapacaksanız bile en azından şöyle başlarken böyle genel bütçenizin böyle bir %5'ini, 10'unu yükleyin. Kendinizi güzelce bir deneyin. Sonra baktınız gerçekten paranızı katlayabiliyorsunuz. Sonrasında risk analizini iyi yaparak bütçenizi, yatırdığınız meblağı artırabilirsiniz. Ama öncelikle düşük meblağ ile girmenizi tavsiye ediyorum. Aşağıda saati, yani işlem yapmak istediğimiz saati seçebiliyoruz. Burada ben mesela geriye alıyorum saati. Ondan sonra burada 200 lira ile yapacağım bir işlem sonucunda %83 karla 366 lira kazanabileceğimi görüyorum arkadaşlar. Burada çoğunluğun fikrini görebiliyorum ve burada yukarı yönlü veya aşağı yönlü işlemlerimden hangisini yapmak istediğimi buradan seçebiliyorum. Şimdi gelin sizlerle beraber bir işlem başlatalım arkadaşlar. Burada işlemi açmam için kalan süre 45 saniye olarak gözüküyor. Ben buradan yukarı yönlü bir fiyat tahmininde bulunmak için hemen şu yukarı ok butonuna tıklıyorum ve 80 liramla buradan bir işlem açıyorum. Bundan 35 saniye sonra buradan yapacağım işlem kapanacak ve sonrasında da şuradaki çizgiye gelene kadar benim fiyat tahminimin doğru çıkması için ve para kazanabilmem için burada girdiğim fiyatın üzerinde bir kapanış gelmesi gerekiyor bu çizgiye kadar. Bunun üzerinde kapanış gelirse buradan ve buradan görebileceğiniz üzere 146 lira 40 kuruş kazanacağım. Yatırdığım 80 liradan %+83 bir kazancım olacak. Altında kapatması durumunda da, buradaki çizgide altında kalması durumunda da yatırdığım parayı kaybedeceğim arkadaşlar. Yani kazanç olduğu gibi kayıp da var. O yüzden bu riske kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi 80 liralık bir işlem başlattım. Bakalım ilerleyişe göre durum ne olacak, ona şimdi beraber bakıyoruz. Şu an üzerinde kapatacak gibi duruyor. 15 saniyemiz kaldı ve beraber izliyoruz arkadaşlar. Şu an üstünde kapatacak gibi duruyor.
Kaldı 2 saniye ve şu anda üzerinde kapattık arkadaşlar. Toplamda 146 lira hesabıma geri yatırıldı. 80 lirası zaten benimdi. Geri kalan %83'lük kısmı da güzel bir kar olarak kazanmış olduk. Gerçekten güzel bir kazanç, yani bu şekilde hızlı kazanmak isteyenler için güzel bir platform. Mesela buradan tekrardan 80 lira kazandığım için bunu 200'e çıkartıyorum ve tekrardan şöyle yukarı yönlü bir işlem başlatıyorum. Benim size tavsiyem, siz de böyle yapın. Önce küçük meblağ ile başlayın. Sonrasında kazanmanız durumunda karınızı da ekleyerek daha yüksek meblağlar ile işleme girebilirsiniz. Çünkü kafanızda şu oluyor. Yani zaten ben bunun bir kısmını önceki işlemimden kazandım. Zaten kar olduğu için kaybetsem bile ya sorun değil, yani canım sağ olsun, zaten onu kazandım rahatlığıyla işlem yapabiliyorsunuz. Ama yok, öyle yapmazsanız direkt olarak yatırdığınız paranın tamamıyla işleme girerseniz o para hani sizin zar zor kazandığınız bir para olabilir. Kayıp durumunda psikolojinizi zorlayabiliyor ve evet, 200 liralık bir işlem başlattım. 366 lira kazanmış oldum arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel ard arda kazançlar elde ediyoruz. Şimdi oradan 366 kazandım. Öncesinde 144 kazandım. Şimdi tekrardan bir 200 liralık işlem açacağım. Ama öncesinde bu sürenin biraz daha yaklaşmasını bekliyorum. Buradan tekrardan aşağı yönlü bir hareket başlattım arkadaşlar. Şimdi bakalım bu sürenin sonunda eğer buradaki fiyatın altında kapanış gelirse, buradaki bitiş çizgisine ulaştığımız zaman benim kazancım 366 lira olacak. Yani daha doğrusu 200 lirası ben yatırdım. 166 lira kazanmış olacağım. Onun üzerinde bir kapanış olursa da ben aşağı yönlü bir fiyat tahmininde bulunduğum için maalesef ki paramı kaybedeceğim, ama hiç sorun değil. Zaten öncesinde kazanmıştım. Şimdi bu fiyat tahminimizin de sonuçlanmasını beraber izleyelim ve görelim. Evet, yatırdığımız 200 liradan sonra bir 366 liralık kazancımız oldu. Yani 166 lira daha kazanmış olduk. Gerçekten ard arda 3 tane işlemim karla kapandı. Şu şekilde görebilirsiniz. Önce 80 yatırdım. 146 lira kazandım. Yani daha doğrusu 66 lira kazandım. Sonrasında 200 yatırdım. 366 lira oldu. Sonrasında tekrar 200 yatırdım. 366 oldu. Bu şekilde bakiyemi katlayarak arttırıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kazanç sistemi. Yani sizler de kullanabilirsiniz. Ya benim burada tabii ki hani biraz analizle, biraz da şansla 3 tane işlemim arda arda karla kapandı. Bu tabii ki her zaman böyle olmuyor. Hani geçmişe de bakabilirsiniz. Benim kayıplarım da var. Yani buradan görebilirsiniz mesela. 5 tane kazanmışım, 2 tane kaybetmişim. Sonrasında 3 tane daha kazanmışım. Sizin de böyle olacaktır. Hani bunun için risk analizinizi iyi yapmanız gerekiyor ve hani bu işlemleri yaparken yüksek risk barındırdığının bilincinde olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmanız durumunda sizler de güzel kazançlara ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, benim Binomo ile ilgili anlatabileceklerim bunlar. Hani elimden geldiğince detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Genel olarak işlemler bu şekilde yapılıyor. Zaten sizlerle de 3 tane karla kapanan işlemler yaptık. Onun dışında kafanızda bir soru işareti kaldıysa bana yorum kısmından sorabilirsiniz veya sol alttaki soru işareti butonuna tıklayarak canlı desteğe ulaşabilirsiniz. Bunlar dışında anlatabileceğim çok da bir şey yok. Hani farklı sorularınız için, eleştiri veya yorumlarınız için yorum kısmından yazabilirsiniz. Her türlü yorumu elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.